Yeni ve yenilemez bir insan türü istiyorum. Üşümeyen, yorulmayan, acıyı hissetmeyen. Yediği yemekten bağımsız olarak hep güçlü kalan türden. Stalin'e ait bu sözler, insanoğlunun haddini aşıp nasıl şeytansı bir hale geliyor göstermek için bu videoda sizlerle birlikteyim. Insaimon. Kimilerine göre iyilik meleği, kimilerine göre iyi bir politikacı olan bu adam aslında kendi halkını muhalefetle suçlayıp soykırım yapan, kendi halkının kıtlık çekmesine göz yuman, nasıl oy kullandığınız önemli değil, önemli olan nasıl sayıldığıdır diyen, Nazilere esir düşmüş oğlunu kurtarmayan, vicdan yoksunu bir insandı. Ne yazık ki bu kadarla bitmiyor. Alman toprakları ele geçirilmeye başlandığında başıboş Kızıl Ordu askerleri sistematik tecavüz ve yağmaya girişmişlerdi. Önlerine ne çıktıysalar yok ettiler. İşgal ettikleri her yerde 8-64 yaş arası kadınlara toplu veya bireysel olarak tecavüz ettiler. Tecavüzden sonra kadınlar çoğu öldürülmüştü. Toplam 2 milyon Alman kadının tecavüze uğradığı tahmin edilmektedir. Sovyet askerlerinin sırf bu kötü şöhreti 10.000 kadının intihar etmesine sebebiyet verdi. Bir kitapta Alman topraklarını işgal eden 23 Rus askerinin biri Alman kadına sırayla tecavüz ettiği öne sürülmektedir. İşin daha kötüsü, Stalin'e bunun bir savaş suçu olduğunu söylemelerine rağmen hiç kimseye hiçbir ceza vermeden binlerce kilometre yol kat etmiş, kan ve ateşin içinden ilerleyen bir askerin bir kadınla biraz eğlenmesine ne var diyecek kadar kansız bir insandı. Stalin'in bu zihniyeti sizlere gerekli çağrışımı yapıyordur umarım. 1918 yılında sona eren 1. Dünya Savaşı sonunda Sovyetler Birliği tamamen yorgun düşmüştü. Savaşta yaşanan ölümlerin sebebiyet verdiği insan gücü eksikliği kıtlığa neden olmuştu. Halkı ve ülkesi için endişe içinde olan Stalin bu savaşın birilerini memnun ettiği gibi birilerini de hiç memnun etmediğini iyi biliyordu. Bu yüzden başka bir savaş için tedirgindi. Hazırlıklı olmalıydı. Hatırlatmakta fayda var. Sovyetler Birliği'nin resmi devlet ideolojisi ateizm inancı üzerindedir. Bir akşam Stalin üst düzey parti arkadaşlarıyla yemek yerken sohbetleri evrim konusu üzerine açılmıştı. Evrim teorisi Stalin'in gerçekten ilgi duyduğu ve merak ettiği bir konuydu. Yemeğin tam ortasında bizim çılgın Stalin'in aklına ülkenin üzerindeki kara bulutları dağıtacak çılgın bir fikir gelmişti. Joseph Stalin aklına gelen bu çılgın fikri arkadaşlarına söylediğinde hepsinin suratı o an düşmüştü. Bu gerçekten hadsiz ve medeniyetsizce bir fikirdi. Ancak Stalin bu fikri kafaya takmıştı. Sabah kalktığında yaptığı ilk şey evrim teorisi üzerine çalışan Profesör İlya Ivanov'u aramak oldu. İlya Ivanov, yapay döllenmenin öncülerinden ünlü bir Sovyet biyologtu. 1900'lü yılların başında zebra eşek melezi, bizon inek melezi, çeşitli fare ve tavşan melezleri geliştirerek ünlenmişti. Stalin telefonda bilim insanına şunları söyledi. Yeni ve yenilmez bir melez ırk istiyorum. Acıyı hissetmeyen, ne yerse yesine güçlü kalan türden. Bu çılgınca fikrin etik olmayan amacı, itaatkar, ağır işlerde uzun süre çalışabilecek işçi sınıfı oluşturmak ve mevzide acıkmayan, susamayan, üşümeyen, daha güçlü ve daha dayanıklı asker yaratmaktı. Yani Insaimon yaratma projesi. Kısaca Insaimon. Haber alan profesör teklifi dünden razı şekilde kabul etti. Aynı gün içerisinde profesöre proje için Sovyet Partisi'nden onay verilmişti. Aksi takdirde kabul etmese muhtemelen emre itaatsizlikten öldürülürdü. Bu etik dışı proje için o zamanın parasıyla $200.000 fon alan Ivanov, Paris'e gitmiş ve orada Pasteur Araştırma Merkezi'nin de desteğiyle vakit kaybetmeden projeye başlamıştı. Profesör ve çalışma arkadaşları aynı hafta içerisinde çalışma sahası Afrika kıtasına vardılar. Fazla vakit kaybedemezlerdi çünkü Stalin'in soluğu profesörün ensesindeydi. İlk uygulama olarak önce sağlıklı 3 dişi şempanze bulup onları orada insan spermiyle dölledi. Stalin ve Ivanov evrim teorisine inandıkları için bu olayda Afrikalı insanların spermlerini kullanmışlardı.
Ertesi hafta maymunlar laboratuvar ortamını incelemek üzere Fransa'ya doğru yola çıktı. Geminin Marsilya limanından yanaşmasından 500 kilometre kalmışken mürettebat yük bölümünden çığlık sesleri duyarlar. İndiklerinde gördükleri şey 3 şempanzeden ikisinin öldüğüdür. Hemen kaptana haber verirler. Kaptan soluk soluğa olay yerine gelir. Üçüncü maymunun açık alana koyulmasını emreder. Ancak sabaha kalmadan son maymun da ölür. Kaptan kara kara düşünürken resmen ölümün soğukluğunu hissetmişti. Başka yapacak bir şeyin olmadığını anlayan kaptan merak ettiği şeyi öğrenmek için 3 maymunun cesedini güverteye yatırttı. Herkesin aklına aynı soru. Maymunlar neden öldü ve hamile miydi? Kaptan geminin doktoruna 3 maymunun otopsisini yapması için emri verdi. Çok geçmeden herkesin beklediği an gelmişti. Acaba bu çılgın etik dışı proje başarılı olmuş muydu? Soluklar tutulmuş, mürettebat işlerini bırakmış heyecanla doktoru izliyorlardı. Doktor sorunların cevabını öğrenmek için neşteri önce maymunların karınlarına batırarak otopsiye başladı. 1 saat kadar sonra merak ve stresten kan ter içine kalan gemi kaptanı çok gizli niteliğinde gemide olan durumu anlatan 2 mektup yazdı. Bunların bir tanesi Stalin'e, diğeri ise Pasteur Araştırma Merkezi'ndeydi. Mektupta yazan şunlardı. Maymunların ölümü taşıdıkları insan sperminden kaynaklı rahim hastalığından dolayıdır. Maymunlar hamile değil, görev başarısız. İlya Ivanov'un bu olağanüstü çalışmasının böyle sonuçlanması herkes için tabii büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuştu. Özellikle de profesör için. Ünlü profesör bu iş artık inada bindirmişti. Eğer insan spermi maymunda işe yaramadıysa, maymun spermi insanda işe yarayacak mı görmek istedi. Bu istek doktora pahalıya mal olacaktı. Bu iş için Fransa'da yaşayan Meksika asıllı orta yaşlarda gönüllü bir kadın bulmuşlardı. Bu sefer bu iş şempanzeler ile değil, kadını döllemesi için genç bir orangutan ile olacaktı. Tam bu günlerde kadının kimliği ifşa olmasıyla rahatça eve gidemez olmuştu. Aynı günlerde çalışmalara tepkili dindar bir grup araştırma merkezinin önüne gelip protesto düzenlemeye başlamıştı. O günlerde kadının can güvenliği yok derken bizim orangutan da o günlerde kafesine can verdi. Artık kendini bilen bir doktor tarafından mı zehirlendi yoksa eceliyle mi öldü bilinmiyor. Proje bir kez daha başarısız olunca ateist profesörün kariyeri Stalin tarafından bitirildi. Proje olması gereken yere tozlu raflara kaldırıldı. Joseph Stalin bir boğa kadar öfkeliydi. Bu yüzden Profesör İlya Ivanov'u 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sebebi ise projeye olan ilgisizliğiydi. Profesör 1932 yılında gönderildiği Sibirya kampında hayatını kaybetti. Eğer konunun daha detaylı anlatımını merak ediyorsanız, benim de bu videoyu hazırlamamda fikir edindiğim Halit Kakınç'ın Insaimun isimli kitabını okumanızı tavsiye ederim. Meksikalı gönüllü kadını döllemesi için orangutana verilen kod ismi Sezar'dı. Bu isim günümüzde Maymunlar Cehennemi filminde karşımıza çıkmakta. Kısaca Stalin, maymundan geldiysek maymuna gidebiliriz hayalleri kurmuştu. Fakat bu fütüristik kurgu büyük bir hüsrana uğramış oldu. İnsanoğlunda 46, maymunlarda 48 tane olan kromozom sayısından dolayı zaten bu iş tamamen rüyaydı. Elbette o zamanlar bu bilgi bilinmiyordu. Bizim yaradanımız varken insanoğlu olarak Tanrı olmaya nasıl cüret edebiliriz sizlere soruyorum. Sizlerin bu konu hakkında ciddi ve yaratıcı trajikomik düşüncelerinizi yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Her birinizin yorumlarını teker teker okuyorum emin olun. Abone olarak birlikte büyümemize destek olun. Birlikte keşfetmediğimiz gizem kalmayana kadar. Ben Gizli Saklı. Sağlıcakla hoşça kalın.